Merhabalar dostlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Umarım kameramın açısından memnun kalırsınız. Kameramın açısını değiştirdim. Çünkü öbür türlü size bakmıyor gibi duruyordum. Böyle hem monitörümü takip edeceğim hem sizi takip edeceğim. Umarım böyle sizin için de daha iyi olmuştur. Çünkü ben böyle daha rahat edeceğim aynı zamanda. Evet, şu ışığımızı da düzeltelim. Bu arada benim gözlük maalesef olduğu için ne yaparsam yapayım ne yazık ki yansıma yapıyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla tabii siz de rahatsız oluyorsunuz. Yani ne yaparsam yapayım yansıyor yani. Softbox'ta, Griff'te hiçbir şey işe yaramıyor. Yani ne kullanırsam kullanayım. Evet, yarın 1 Nisan dostlar. Biz küçükken 1 Nisan şakaları vardı. Bilirsiniz, benim kuşağım bilir belki. Yani X, Y kuşağı daha çok yaşadı onu. Ondan sonra şimdi tabii o Z kuşağı veya şimdiki kuşaklar onu pek bilmiyorlar. Ve şu anda da galiba hiç yapılmıyor. Ben mi duymuyorum ya da artık yok. Bakalım yarın bize gökyüzü 1 Nisan şakası yapacak mı arkadaşlar? Bugün uyandık. Sürprizlerle belki uyanmış olabilirsiniz. Ay Aslan burcundaydı. Ve bugün sabah saat 10 sıralarındaki açıları biraz sürprizli açıkçası. Aslında saat 10 değil, saat 9'dan sonra başlıyor etkisi. Öğleden sonra saat 2 gibi bu arada yine Venüs'e karesi var. Bu gün Uranüs'ün Venüs'le olan karesini tetikleyen bir ay görünümü olacak açıkçası. Şimdi bu bizi biraz heyecanlandırabilir. Koşullarımızı sürpriz bir şekilde değiştirebilir. Ve bugün zaten biraz action'lı da bir gündü. Takip edenler varsa işte medyayı, dünyayı. Genel olarak böyle çok da huzurlu da belki de olmadınız ama bugün özellikle günün saat 4'e kadar, daha doğrusu 4'ten sonra bugün biraz daha uyumlu, hatta daha güzel bir gün olacak ama saat 4'e kadar hem sabah 9'dan 10 arası, aynı zamanda saat 1.30 ile 3 arası diyelim. Çok önemli konuları gündeminize getirmemenizi tavsiye edeceğim. Özellikle işte Venüs ve mesela Uranüs'ün ilişkiler. İlişkilerde ani kopmalar olabilir. Birdenbire böyle yön değişimleri olabilir. Yani dünkü yayını izleyen arkadaşlar, o bahsettiğim her şey bugün daha güçlü çalışacak. Çünkü tetikleniyor bugün tüm gün. Cumartesi günü boyunca. Ve yani ani sağlık sorunları olabilir. Aniden sürpriz bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Herhangi bir konuda bir değişim yapmak gerekebilir. Dolayısıyla biraz hem sağlığımızla da ilgili tabii. Burada kalp sağlığı, tansiyon gibi başla ilgili konular, bunlar da çok ön planda olacaktır. Zaten bugün mesela sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bugün partilerden bahsetmek istemiyorum ama hep de gündemde onlar var yani. Bu sabah bir uyandık, İyi Parti'ye ateş açılmış binasına işte. Bugün onlar gündemdeydi. Bir sürü spekülasyon da çıktı tabii onunla ilgili. Şimdi böyle şeylerin olması olasılığını daha böyle güçlendiren de böyle sürece doğru gidiyoruz. Ama bizim kendi hayatlarımız için de ben çok enteresan, çok sıra dışı şeyler bekliyorum açıkçası. Hepimiz için geçerli. Şimdi bugünden itibaren bunlar başlayabilir dostlar. Dediğim gibi saat 4'ten sonrayı bugün kullanın. 4'e kadar çok böyle inişli çıkışlı, enteresan, heyecan verici, merak uyandırıcı, şaşırtıcı durumlar olabilir. Her alanda bunları söyleyebilirim. Ama bugün için 3 tane saat vereceğim arkadaşlar. Lütfen, önemli, çok özel işiniz varsa, bir görüşme, parayla ilgili veya farklı konularda bu saatleri kullanırsanız daha rahat edersiniz. Daha uyumlu sonuçlar alırsınız. Bugün çünkü sert bir gün olabilir. O yüzden bu saatlerin önemi de daha yüksek. 10.55-12 arası. Yani 11 ile 12 arası. Bugünün bence bu stresli açıların arasında bence daha bir bize kolaylık sağlayacak bir saat. 18, 16, 19, 20 arası. Yine bu saatler bence günün en rahat saatlerinden bir tanesi. Aynı zamanda saat 4'ten sonra zaten Jüpiter'le ayın arasında uyumlu bir açı var. Bu saati de eğer denk getirirseniz hem sosyal hem özel hem parayla ilgili konularda bence çok güzel
sonuçlar bile alabilirsiniz. Son saatimizde gece 01 ile 02, hemen hemen 02 arasında, yani 01 59 gibi, 58 gibi bu saatleri kullanırsanız yine daha keyifli, daha güzel sonuçlar olabilir. İster kendiniz için kullanın, isterseniz özel bir işiniz için kullanın, ama özellikle ilişkiler için kullanacağınızı düşünüyorum. Birçoğumuz mesela birini ikna etmek, bir konuda herhangi bir kişiye telefon etmek, belki bir konuyu açmak, bir fikir beyan etmek için yine olumlu bir zaman dilimi olacak sevgili dostlar. Şimdi öte yandan bugün artık 1 Nisan ve çok 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 önemli bir zamana girdik. Yani her ay önemli. Şimdi nereden baksanız, ama şimdi Nisan ayına giriyoruz ve hemen 6 Nisan'da bir dolunay Terazi burcunda. 20 Nisan'da yeni ay hem güneş tutulması ve Mayıs'ın 5'inde zaten bir tane daha tutulmamız var. Dolayısıyla bu tutulma etkilerinin bu 6 Nisan, yani bu hafta itibariyle başlayacağı günler. Şimdi bu dolunaydan biraz bahsetmek istiyorum. 16 derece Terazi burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay ilişkiler, en çok sosyal ilişkilerimiz, özel ilişkilerimiz, evlilik, ortaklık, biraz daha toplumsal konular, uzun vadeli konuları gündemimize taşıyacak. 16 derece Terazi ve Koç aksı çalışıyor. Zaten 20 Nisan'daki tutulma da bu aksta uzun bir süre hayatımızda, aslında hepimizin yıl boyunca diyebilirim, gündemimizde olabilecek konular olacaktır sevgili dostlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii en çok kimler etki alacak bu dolunaydan? Terazi, Koç, Yengeçler ve Oğlaklar. Bilhassa ikinci 10 gününde doğanlar, Terazinin, Koç'un, yine Oğlak ve Yengeç burçlarının mesela 14-15 derecelerde yükselen güneş veya özel bir yeriniz varsa mutlaka daha güçlü etki alıyorsunuz. Tabii ki özellikle de 16'sında doğan bir koçsanız sizin için de gayet de önemli bir süreç başlayacak. Şimdi bu dolunay aslında fena bir dolunay değil dostlar. Bence güzel de sayılır. Çünkü neden? 16 derece Terazi bu arada adaletle çok ilgilidir. Eşitlikle, hak, hukukla ilgilidir. Şimdi adaleti temsil eden konular da gündemimizde olacak hepimizin. Çünkü Venüs, yani yönetici gezegeni, çok sağlam durumda bu dolunayda. Yöneticisi sağlam bir dolunay. Demek ki ilişkilerde çözümlenemeyen, mesela bunlar hukuki süreçler için de geçerli. Çok önemli, uzun süredir süren davalar da bu dolunayla birlikte gündemimize gelecek. Yani bu hafta ile birlikte görebiliriz bu konuları. Tatmin edici sonuçlar alınabilir açıkçası, yani adalet ya söz konusu. Dolayısıyla adaletin bence tecelli edebileceği durumlar olacağını söyleyebilirim rahatlıkla değerli dostlar. Bu arada Venüs güçlü dedim. Venüs güçlü olduğu için Boğa burcunda yine tüm bu sistemleri ilgilendiren alanlar güçlü çalışacaktır. Yine para, ama aynı zamanda da eğer bizim ilişkilerimizde çözümlenmesi gereken bazı noktalar varsa, bence bu dolunay işe yarayacaktır. Jüpiter'in de etkisi var. Yine 20 Nisan'daki güneş tutulmasında da aslında bir Jüpiter etkisi var. Ama bu dolunay bence güzel sonuçlar getireceğini düşünebiliyorum. Yani bazı böyle dargınlıkların bitmesi, anlaşmazlıkların uyumlu bir şekilde böyle çözümlenmesi, hani biraz daha objektif bakabilmek, daha esnek olmak burada önemli. Çünkü niye? Venüs'ümüz güçlü. Aynı zamanda bu dolunay 6. evde. Evet, ilişkileri temsil eden bir burç Terazi, ama şimdi 6. ev olduğunda bizim biraz daha günlük hayat, daha çok nasıl diyeyim, sağlık sistemi, iş hayatımız, çalışma olabilir. Tüm hayvanlarla çok ilgili olabilir. İşte evcil hayvanlar, sokak hayvanları, vahşi ortamda yaşayan hayvanlar, hayvan haklarıyla ilgili konuları da çok fazla gündemimize taşıyacağını söyleyebilirim. Ve bu dolunayla ilgili önemli bir nokta var. Ben 13-14 derece Başak ve Balık aksı da etki alıyor.
Ve bu Başak ve Balık aksı yine o derecelerde yerleşiminiz varsa yine çalışacaktır ve aynı aksa denk geliyor. Bu da sağlık sistemi. İşte terazi, koç aslında biraz böyle üreme sistemleri, vücudumuza sağlık olarak böbreklerle ilgili konular, ayak sağlığımız gibi konuları da içeriyor ama bunlar daha çok sanki ayın 20'sinden sonra gündemde olacaktır. Çünkü 26'sı gibi bu dereceler tetik alacak. Dolayısıyla da buna benzer konuları daha fazla işleyeceğimizi söyleyebilirim. Çok önemli bir ay gerçekten. Şimdi hemen 3 Nisan'da bakın bu hafta Merkür Boğa burcuna geçiyor ve bu Merkür'ün çok uzun bir boğa seyahati olacak. 3 Nisan'da Merkür Boğa burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar Merkür Boğa burcunda seyredecek. Demek ki Boğa neydi arkadaşlar? Paraydı. Tüm bizim maddi manevi değerlerimizdi Boğa burcu. Ve burada Merkür retro yapacak. Yani 11 Haziran'a kadar Boğa'da, hemen size retro tarihini söylüyorum dostlar. 20 Nisan'da tam güneş tutulmasının yaşandığı gün Merkür retro yapmaya başlıyor. 20 Nisan 15 Mayıs arasında, 15 Mayıs'ta bu arada Merkür retrosu bitiyor. Merkür retro. Şimdi bu çok önemli bir tarih. Bence çok ciddi konularınızı, önemli konularınızı bu tarih aralığına denk getirmemeye çalışın. Hani özellikle bir şeye karar vermek, hani Merkür retrolarında geri tepebiliyor. Şimdi bu arada bu çok önemli bir Merkür retrosu olacak. Özellikle parayla ilgili, finansla ilgili konularda. Çünkü Boğa parayı yönetiyor dostlar. Demek oluyor ki 20 Nisan 15 Mayıs arasında hem iki tane zaten tutulma yaşayacağız. Birisi 29 derece Koç'ta aynı gün 20 Nisan günü. Bir diğeri de zaten 5 Mayıs'ta. Bizim için gerçekten çok dönüştürücü, çok farklı, böyle kadersel değişimler olacağını söyleyebilirim. Mesela burada yatırımlar burada çok önemli olacaktır. Ve yine Koç terazi aksı olacak ve orada para var. Ve mesela şimdi burada Venüs'ü hemen söyleyeyim size. 7 Mayıs'ta Venüs artık Boğa'dan ayrılıyor. İkizler Burcu'na geçiyor. Bu da tüm enerjimizi zaten değiştirecek. Aynı zamanda çok önemli bir tarih daha. 20 Nisan'da bakın hem güneş tutulması yaşanıyor. Aynı zamanda Merkür Boğa burcunda retro yapmaya başlıyor ve yine 20 Nisan'da tutulmadan hemen sonra Güneş Boğa burcuna geçiyor. Bu hibrit bir tutulma. Dolayısıyla da hani sınırda bir tutulma açıkçası. Melez derler biliyorsunuz. Aslına bakarsanız 29 derece ama Boğa burcunun ilk 5 dereceleri de burada etki alacaktır. Yani hem 29 derecede bir tutulma, 5 derece Boğa aksı etki alıyor. Bu ne demek? Aslına bakarsanız hem öncü burçlar hem sabit burçlar çalışacağına göre ve bunun yanı sıra da tüm, yani askeriye ile savaşla, ondan sonra bazı konularda öfke, hırs gibi durumlarla da çok ilişkili bir zaman dilimi olacak. 29 derece analitik bir derece biliyorsunuz. Tutulma da çok önemli. Yani bu haftadan itibaren uzun lafın kısası, bunları burçlara göre konuşacağız tabii. Bizim için çok önemli. Aslında yarından itibaren diyebiliriz. Yani 1 Nisan'dan itibaren bu dengeler, bazı dengeler diyelim ya da değişmeye başlıyor. Şimdi çok önemli, 29 derece zaten kritik bir derece dedik. Tüm dünya çalkalanıyor. Bir değişik bir evre yaşıyoruz artık. Bir devir değişiyor biliyorsunuz. Dünya üzerinde çok önemli olaylar, çok önemli gerçekten başlangıçlar. Biliyorsunuz 2024-2026, yani bir dünya savaşının bile çıkabileceği zaman dilimi özellikle olabilir. Yani böyle olasılıklar var ve bu tutulmalar ve bu haftadan itibaren böyle konuların daha çok işleneceği bir sürece doğru ilerliyoruz. Ama bireysel olarak yani bizi nasıl etkiler derseniz, şimdi böyle savaş falan deyince korkuyor insan tabii. Bazıları için çok özel günler gelecek. Özellikle koçlar,
Teraziler, son günlerinde doğanlar, hayatınızı tepeden tırnağa değiştiren bir zaman dilimine giriyorsunuz. Yengeç ve Oğlaklar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bugüne kadar, yani ne kadar diyeyim size, mesela 2005, mesela bu şu an yaşayacağımız bu tutulmalar mesela 2005 yıllarında ve 90'lı yıllarda, 97 sanırım, benzerleri yaşanmış. Yani böyle bir süreci kapatan bir ve yeni bir evreyi başlatan bir zaman dilimine giriyoruz artık. Ve bu yıl boyunca sürecek. Hatta 2024'te de devam edecek. Çünkü tutulmalar bu aksta çalışmaya devam edecek. Yani bu Koç burcundaki tutulmalar dediğim gibi 2000'li yılların, yani 90'lı yılların sonları, 2000'li yılların ilk zamanlarında benzerleri yaşanmış, yani döngüsel olarak. Dolayısıyla da işte ekonomik krizler dersiniz, dünyada çok önemli değişimler dersiniz. Hayatımızda gerçekten çok önemli izler bırakacak sevgili dostlarım. Evet, şimdi bakalım başka ne var arkadaşlar? Başka ne var? Mesela 29 derecedeki bu 20 Nisan'daki güneş tutulması 12. eve düşüyor. Yani bu da zaten krizli bir evdir, biliyorsunuz. Jüpiter orada Koç burcunda bütün bir stelyum, 18 derece boğa yükseliyor. Bakın, 18 derece boğa yükseliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 16-18 dereceler çok güçlü çalışıyor. Bakın, bu ayın altısında yaşayacağımız dolunay 16 derecede. Uranüs Venüs kavuştu 16 derecede. Geçen 5 Şubat'ta yaşadığımız dolunay yine 16 derecedeydi. Yani 16-18 dereceler çok çok güçlü çalışıyor. Yine burada yükselende bir 18 derece boğa var. Bu aslına bakarsanız şunu da işaret ediyor olabilir. Boğa hem parayı, beslenmeyi, doğayı, iklim şartlarını işaret ediyor. Yani bu tutulma gerçekten A'dan Z'ye, yani hem birinci burçta dünyanın ekosistemini de değiştirecek çok önemli bir başlangıç gerçekten. Valla inanılmaz günlere doğru gidiyoruz arkadaşlar. İnanılmaz derecede hayatlarımızı değiştirecek olaylar yaşayabiliriz. Bugün mesela bir haber okudum. Almanya biliyorsunuz sınır kapılarını, yani dışarıdan işçi alımının şartlarını düşürmüş. Daha çok iş alacak. Mesela büyük göçler demiştik ya. Şimdi göçler, depremler yaşanıyor dünya üzerinde, her yerde felaketler yaşanıyor gerçekten. Bu insan göçlerinin, ki bu Almanya'ya açılan işte işçi alma sınıf olarak da mesela biraz da yaşlı bir onların nüfusu olduğu için tabii genç lazım onlara. O yüzden mecburen bunu yaptılar ve bence büyük bir gidiş olacak yine. Ve onun yanı sıra bizim ülkemizden de yine bizim ülkemize de gelişler çok çoğalacağını düşünüyorum ben. Ve onun yanı sıra tabii Plüto Kova burcunda. Yani bu güncellemeler 12 Haziran'da bu arada Plüto tekrar Kova'ya dönecek. 12 Haziran'a kadar aslında konu başlıkları hayatımızda, gündemimizde olacak. O kadar çok şey var ki hangisini anlatacağını insan şaşırıyor sevgili dostlar. Ama ben Merkür Retrosu'nu tekrar hatırlatmak istiyorum. 20 Nisan 15 Mayıs arasında Merkür Boğa burcunda retro. Ona göre çok önemli konuları, o tarihlere planlamayın. Özellikle teknolojiyle, haberleşmeyle, iletişimle ilgili konularda ve finansla ilgili konularda gerçekten enteresan olabilir. Sevgili dostlarım. Evet, tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Değer verdiğiniz için. Hoşça kalın.